Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere aşırı pratik, özellikle hafta sonuna çok yakışan bir tarif ile geldim. Umarım beğenerek izlersiniz. Böyle susamlı pişiler hazırladım sizlere ama inanın pişi gibi değil, ekmek gibi oldular. Hiçbir şekilde yağ çekmediler ve böyle yumuşacık oldular. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Oldukça az malzemeli ama sonuç mükemmel diyebilirim. Umarım beğenerek izlersiniz. Dilerseniz tarifimize geçebiliriz. Yoğurma kabıma 2 su bardağı süt alıyorum. Toplamda 400 milim olması gerekiyor. Klasik su bardakları 200 milim bendekiler yani. O yüzden 2 su bardağı olarak söylüyorum. Ilık olması önemli. Daha sonrasında 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kuru maya ekliyorum. Böyle paket halinde yoksa kuru mayanız, bir dolu tatlı kaşığı da ekleyebilirsiniz. Mayamı da ekleyip karıştırıyorum. Şöyle bir hafif erimesini sağlıyorum. Sütüm ılık olduğu için kolay bir şekilde eriyecektir. Daha sonrasında 600 gram un ekliyorum. Bu da yaklaşık 3,5-4 bardak civarında yapıyor. Ama kesinlikle birden unu eklemeyin. Toparlamakta zorluk çekebilirsiniz. Ben sürekli yaptığım bir tarif olduğu için 600 gram gittiğini biliyorum. O yüzden birden döktüm. Ve kullandığım ürünlere alışkınım yani. Bir de o çok önemli. Hani kullandığınız unun markası vesaire, o da biraz farklılık gösterebilir. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Alışılmışın dışında bir hamur arkadaşlar. Böyle biliyorsunuz, ben normalde aşırı yumuşak yaparım hamur türlerini. Ama bu oldukça toparlanan bir hamur. Böyle sert değil ama ele yapışan asla değil. Böyle orta sertlikte diyebilirim. Böyle yine de yumuşak gördüğünüz gibi ama her zamanki gibi böyle yumuş yumuş bir hamur değil. Gördüğünüz gibi. Oldukça esnek yine de. Şimdi mayalanmaya bırakıyorum yaklaşık 30 dakika kadar. Gördüğünüz gibi mayalandı. Şimdi hamurumu hiç böyle beze yapmakla uğraşmadan 4 eşit parçaya keseceğim. Ve daha sonra bu 4 bezeyi de böyle içe doğru katlayarak beze haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel, oldukça da pürüzsüz. Bu da sonucun güzel olacağına işaret olur. Hamurunuzu baştan güzel yoğurursanız piştikten sonraki hali sizi tatmin eder mutlaka. İsteyenler hamuru akşamdan yoğurup kapalı bir şekilde buzdolabına kaldırabilir. Sabah pişirebilirsiniz. Çok güzel olur. Şimdi küçük bir kaseye biraz süt aldım ve diğer bir tabak gibi bir şeye susam döktüm. Bunu neden yapacağız? Susamları bir tarafına yapıştıracağız arkadaşlar. Susamlı pişi olduğu için. Bunu da süt ile yapacağız. Böyle fırçayla her yerine süt sürüyorum. Ama üst kısmına, alt kısmına değil. Daha sonra böyle susama batırıyorum ve bastırıyorum ki susamlar her yerine yapışsın. Bu sayede piştikten sonra bile, pişince daha doğrusu, susamlar çıkmayacak. Böyle yapışık kalacaklar hamurun üstünde. Gördüğünüz gibi susamlar her yerine eşit bir şekilde yapıştı. Diğer 3 bezemi de aynı şekilde hazırlıyorum. İlk önce üst kısmına süt sürüyorum ve daha sonra susama batırıyorum. İnanın çok pratik bir tarif. Mutlaka deneyin. Şimdi ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak yapmaya başlıyorum.
Üst kısmını kesinlikle unlamıyoruz arkadaşlar. Susamlı kısmını. Merdane ile böyle tabak büyüklüğünde açıyorum. Çok ince olmayacak arkadaşlar. Yani en fazla yani 1 santim kalınlığında olması yeterli. Çok fazla ince yapmayın. Ve üstüne un serpmeyin. Üst kısmına. Kalınlığı bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu hamuru 4'e keseceğim. Şekil olarak istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Benim bu çok pratiğime gidiyor. O yüzden bu şekilde yaptım. Daha küçük ve daha çok çıksın isterseniz böyle pasta dilimi gibi bu kareyi ortadan ikiye de kesebilirsiniz tekrar. Öyle de olur. Veya bardakla da kesebilirsiniz yuvarlak şekilli olsun derseniz. Şekli tamamıyla size kalmış bir şey. Bütün hamurlarımı hazırlıyorum ki tek seferde hepsini birden kızartayım. Hem bu sayede 5-10 dakika dinlenmiş oluyorlar. Bu aşamada artık sıvı yağınızı ısıtabilirsiniz. Kızgın yağın içerisine atıyorum hamurlarımı ve arkalı önlü kızartacağım. İlk attığım zaman böyle kaşıkla üzerine yağ dökeceğim arkadaşlar. Bu daha hızlı ve daha çok kabarmasını sağlayacak. Bir kaşıkla üzerine sıvı yağ atın. Hemen kabaracak zaten. Gördüğünüz gibi balon gibi şiştiler ve şekil olarak gerçekten küçük porsiyonluk ekmek gibi oldular. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz bu tarifi. Gerçekten pişman olmazsınız yani buna emin bir şekilde garanti veriyorum. Özellikle bu hafta sonu deneyin ve yorumlarınızı bekliyorum denedikten sonra. Hem kolaylığına çok şaşıracaksınız hem de lezzetine. Kesinlikle yağ çekmiyor arkadaşlar. Bunu başta söyledim mi unuttum ama kesinlikle diğer yaptığımız pişilere nazaran hiçbir şekilde yağlı olmuyor. Yerken böyle gerçekten ekmek tadında oldular. Gerçekten muhteşem oldular yani. Kesinlikle yağ çekmiyor. Diğer bütün hamurları da aynı şekilde kızartıyorum. İlk başta böyle kaşıkla üzerine yağ atmayı unutmayın. Bu sayede kabaracaklar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz beni hangi şehirden, hangi ülkeden takip ettiğiniz yorumlara bir emoji ile birlikte yazarsanız ben de bu sayede videolarımı kesintisiz izleyen takipçilerimi bilmiş olurum. Şimdiden herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, pişilerimiz böyle çok güzel kabardığı için arada böyle yan çevirip kenarları da kızarsın arkadaşlar. Öbür türlü üzeri balon gibi olduğu için kenarlar beyaz biraz kalabiliyor. Gördüğünüz gibi kesinlikle yağ çekmiyor arkadaşlar. Yine de ilk piştiği zaman bir peçetenin üzerine, kağıt havlunun üzerine alın ki o fazla yağından arınsın. Evet, geldik sonuna artık. Gördüğünüz gibi yumuş yumuş gerçekten harika ekmek gibi oldular. Şu güzelliğe bakın ya. Gerçekten muhteşem bir tarif. Gerçekten ısrar ediyorum. Mutlaka deneyin bu tarifi. Pişman olmazsınız. Garanti bir tariftir. Mutlaka deneyin. Beğenmeme ihtimaliniz yok arkadaşlar. Evet, bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ve lütfen zil işaretine tıklamayı unutmayın. Bu sayede ben ne zaman tarif yüklesem sizlere bildiri gidecektir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.